Eğer bu bölümden bir şeyler anlamak istiyorsan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin bölüm 1'i izlemek zorundasın. Çünkü birazdan anlatacağım hikayeyle birlikte bir bütün olduğu için kafan karışabilir. Ha, ben animasyonları izledim, biliyorum dersen animasyonların gerçek olmadığını, gerçek hikayeden farklı olduğunu ve bir yalandan ibaret olduğunu bilmiyorsun demektir. Bu yüzden bölüm 1'i ilk önce izle, sonra bu videoya devam et. İzlemiş olan tayfa buradaysa devam edelim. İlk öncelikle burada anlatacağım hikayenin bir görseli ve animasyonu olmadığı için birbirleriyle alakasız olabilir. Kusuruma bakmayın. İkinci olarak bu gece Twitch kanalımda bir canlı yayın yapılacaktır. Saat 20.00'da yapılacak olan canlı yayında başlıca oyunlar Back 4 Blood, Minecraft Dungeons ve eğer uygun ortam hazırlanırsa CS oynamak istiyoruz. Bu arada Counter Strike'ı takipçilerimle beraber 5v5 şeklinde oynamayı planlıyoruz. Gelmek isteyen gelebilir. Yani hepiniz davetlisiniz. Konuya dönecek olursak, büyük ejder savaşı yaşanmış ve çok sayıda gemi harap olmuştu. Hıçkırık bir kahraman ilan edilmiş olsa da öldürülme tehlikesi ve düşmanları hala tetikteydi. Bir Viking'in en büyük silahlarından biri kılıçtır. Diğeri ise kaba sözleridir. Çünkü karşı tarafı kılıç darbeleriyle öldürmeden önce onu manipüle etmeli, ağır sözler ile korkutmalı ve motivasyonunu bozmalısın. Tıpkı ordular düşmanlarına yürürken davulların çalması gibi korku salmalı. Vikingler o zamanlar parça parça yaşayan bir halktı. Avanak adasının yanında diğer adalarda da insanlar vardı. Ancak bazıları dost, bazıları düşman, bazıları ise ikisini de kapsıyordu. Yeni yetişen nesil ilk önce bu iki silahı kullanmayı öğrenmeliydi. Ancak hıçkırık için işler pek de iyi gitmiyordu. Çelimsizdi. Kılıcı kaldırırken kuvveti yetmiyordu. Kolları kısaydı. Bu yüzden onları eğiten eğitmen olan Garkenes sırf kolları kısa diye uzun bir kılıç vermişti. Bu yüzden de ağır olan kılıcı kullanamıyordu. Sorun sadece kılıçta değildi. Kaba sözler, küfürler savuşturmak pek hıçkırığa göre değildi. Bununla birlikte onun tahtına göz diken pis burun, güçlü kolları, büyük atalarının kullanmış olduğu savaş taktiklerini biliyordu. Bu yüzden de her fırsatta pis burun hıçkırığı aşağılıyor ve küçük düşürüyordu. Çünkü pis burun ve hıçkırık akrabaydı. Eğer hıçkırık ölürse taht otomatik olarak ona kalacaktı. Sinsi planlar yapan bu küçük Viking her ne kadar liderlik vasfı taşısa da hikayenin devamlılığında da neden bir lider olmayacağını bizlere gösterecekti. Hikayemizin adı korsan olmak. Bu seriye eğer 1250 beğeni gelirse devamı olarak hikayenin devamı olan kitapları da sizlere anlatacağım. Ayrıca ülkelerin ve birçok konuda belgesel tadında videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek verenlere gerçekten çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin adlı videoma hoş geldiniz. Deniz dalgaları geminin omurgasını dövüyor, bir o yana bir bu yana sallıyordu. Garkenes yeni küçük askerlere kılıç kullanımını ve kaba sözler nasıl söylenir onun eğitimini yapıyordu. Eğitim için hıçkırık kendisinin 3 katı olan biriyle dövüşe çıkmıştı. Ancak sağ eli bir türlü kılıç kullanımına uygun değildi. Kontrol edemediği için de düşmanına saldırı yapamıyordu. Neyse ki imdadına küçük dostu dişsiz yetişmişti. Dövüştüğü Kokarca Kafa isimli çocuğun kıçından koca bir ısırık aldı. Dişleri olmadığı için de koparamadığı ama sert damakları canını acıtmıştı.
Öfkeyle saldırıya geçtiği esnada gemi aniden hızla sallanmaya başladı. Tam kılıcını hıçkırağa vuracakken birden yükselmeye ve hemen sonrası düşüşe geçtiler. Gemi bir şeylere çarpmıştı ve kocaman bir delik açılmıştı. Eğitmenleri olan Gerkenes hemen gemi terk edin talimatını verdi. Herkes denizin soğuk sularını atlamıştı. Hıçkırık birden sandık şeklinde ama sandıktan çok daha büyük bir şeyin onlara doğru ilerlediğini gördü. Bu gemiye çarpan cismin ta kendisiydi. Biraz yaklaştıklarında ise tabut olduğunu anladılar ve korku içinde yanına sokuldukça tabutta şu sözler yazılıydı. Bu tabut korkunç, dilden dile destanı olan Vikinglerin kahramanı Feci Nemrut Sakal'ın tabutuydu. Hıçkırık için ise sadece bir kahraman değil, aynı zamanda büyük dedesiydi. Çünkü eskiden Avanak adasının lideri oydu ve Hıçkırık'ın babası olan Yaman koca adama devretmeden önce korsanlık yapmaya başlamıştı ve çaldığı altınları ve hazineleri saklamıştı. Bir daha da zaten ondan kimse haber alamamıştı ve görmemişti. Ne hazinenin yeri ne de Feci Nemrut Sakal'ın yeri belli değildi. Ta ki bugüne kadar. Sevinç, korku ve endişe içinde Gargenes'e durumu bildirdiler. Hala daha denizin soğuk suyunun içinde cebelleşiyorlardı. Tabutun üzerine çıkan Hıçkırık adanın kıyısına kadar yüzmüştü. Gergenes sevinçle Hıçkırık'ı tebriklere boğarken hemen ada lideri olan Yaman koca adamın yanına götürüldü. Tabutta şu sözler yazılıydı. Ben Feci Nemrut Sakalım. Her kim varisim olmayıp bu tabutu açarsa lanetim onunla olacaktır diye yazılmıştı. İlk önce bir tartışma döndü ama koca adam ve Gür Sakal ailesi hep bir ağızdan açmamız gerek diyerek kapağı açtılar. Tabutun kapağı açıldığında ise tuhaf bir manzara ile karşılaşmışlardı. İçinden soluk benizli, sırılsıklam olmuş, bıyıklı biri çıkmıştı. Üstelik beden çürümemişti bile. Dakikalar sonra beden aniden ayağa kalkınca koca koca adamlar bir kız gibi çığlık atmıştı. Birkaç öksürük sonrası kendine gelen adamın Feci Nemrut Sakal olmadığı anlaşıldı. Kendisinin diğer ada sakinlerinden fakir bir çiftçi olduğunu söyleyen Alvin isimli biriydi. Onu canlı canlı denize atan kişilerin ölüme terk ettiğini söyledi. Buna ilaveten bu tabutun gizli bir hazinenin yerini belirten bir haritaya sahip olduğunu ve varisleri her kimse ona teslim edeceğini belirtti. Varisi tabii ki de göğsünü kapartarak ben diyen Yaman koca adam öne çıktı. Elvin başından geçenleri anlattıktan sonra bulduğu haritayı ona verdi. Harita bizzat Nemrut Sakal tarafından yazılmıştı ve bir hazinenin yerini gösteriyordu. Hazinenin yeri en tehlikeli, en korkunç yerlerden biri olan Kafatası adasındaydı. Orada hiçbir insan yaşamıyordu. Çünkü en tehlikeli ejderhalardan biri olan kör ve kulakları duymayan ama bir o kadar güçlü kokuya sahip yaratığı kafataslanlar yaşıyordu. Bu yaratıkların oldukça iri ve keskin pençe ve dişlere sahipti. Bu yaratıklar onlarca yıl önce bu adaya gelmiştir. Eskiden bu adada hayvanlar ve insanlar yaşarmış. Bu yaratıklar öyle acımasız ve doyumsuz ki etraftaki artık kuş bile uçmayan ıssız bir yer haline getirmiş. Bütün canlıları yemişler. İşte hazine de o adadaydı. Tüm bu sohbetler olurken dişsiz Alvin denen bu fakir çiftçiden hiç hoşlanmadığını belirtti. Ancak hıçkırık dişsize kulak asmadı bile. Alvin hazineyi almamız gerektiğini, şan ve şöhretin Gür Sakal ailesine ait olduğunu söyleyerek herkesi gaza getirdi. Bunun üzerine Avanak adasının lideri gemiyi hazırlayın, Kafatası adasına gidiyoruz diye emir verdi. Bu hiç iyi bir fikir değildi. Gemi Kafatası adasına vardığında ise Alvin gemileri koruyacağını söyleyerek gemide kalmayı seçti. Diğer adamlar ise ejderhaları ile birlikte hazineyi aramaya gittiler. Ejderhaları metalin kokusunu alabiliyor olduğundan başladılar koklamaya. Rivayete göre hazineyi sadece Nemrut Sakal'ın varisi bulabilirmiş. Bu yüzden
ya hıçkıdık bulacaktı ya da pis burun. Durum kötüydü çünkü pis burunun ejderhası oldukça iyi koku alıyordu. Hıçkırık'ın ejderhası ise oldukça huysuz, mızmız biriydi. İşi çok zordu. Bir şekilde Hıçkırık dişsizi ikna etse de kokusunu aldıkları yere vardıklarında sadece midyeler çıkması hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Oysa bir anda düdük sesleriyle ada yankılanmaya başladı. Birisi hazineyi bulmuştu. Çünkü adaya vardıklarında her bir gruba birer düdük verilmişti. Bulan olursa düdüğü çalacak ve herkes oraya gidecekti. Hıçkırık içinden lütfen bulan pis burun olmasın diyerek ümit etti. Vardıklarında ise hazineyi oturmuş bir vaziyette bekleyen pis burunu gördüklerinde hayal kırıklığına uğramışlardı. Sadece Hıçkırık değil, Yaman koca adam olan babası da. Çünkü hazineyi sadece varis bulabilirdi. Bu da pis burunun Hıçkırık'a meydan okuması, bununla birlikte pis burunun babası Yaman koca adama meydan okumasına neden olacaktı. Heyecanlanan herkes sandığı açmak istedi ama bir uyarı vardı. Sadece varisin bu sandığı açabilir yazısı vardı. Koca adam tam açacakken pis burunun babası hazineyi bulan benim oğlum, o açacak deyince ortam aniden gerildi. Kavga büyümeden Yaman koca adam pes etti ve hazineyi pis buruna açtırdı. Bir de ne görsünler, çil çil altınlar, kılıçlar vardı. Herkesin gözü kamaşmıştı. Ancak dilsiz kapatın hemen, onu kapatın diyerek bağırmaya başladı. Hıçkırık ne olduğunu sorunca da lanetli o, kafa taslanları çekecek diyerek öfkeyle çıkıştı. Aniden etrafı korkunç bir koku aldı. Çürümüş yumurta ve daha birçok karmaşık kötü koku vardı. Resmen sandıktan yeşil dumanlar çıkıyordu. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmeden gemiye doğru harekete geçtiler. Çünkü kafataslanlar görmüyor ve duymuyor olabilirler. Ancak koku yetenekleri muazzamdı. Bu yüzden tehlike çanları Vikingler için çalmaya başladı ve homurtular eşliğinde kafataslanlar onların üzerine doğru koşmaya başladı. Birçoğu sandığı bıraktı ama Yaman koca adam bırakamadı. Zar zor da olsa onu taşıyarak gemiye koşmaya başladı. Gemiye vardıklarında kan ter içindeydiler. Çünkü adadan kaçarken yaratıklardan biri Hıçkırık'a saldırmış ve onu yaralamıştı. Sağ kolu çıkmıştı. Babası Yaman koca adam hazineyi o anda bırakmış ve oğlunu korumuştu. Tabii hemen sonra da hazineyi korumuştu. Gemi kalkmış Avanak adasına yola çıkmıştır. Ancak o esnada herkes hazineyi bölüşme derdindeyken yaklaşan geminin farkına varılmamıştı. Gemi sessizce yaklaşmış ve ani bir baskınla herkes ele geçirilmişti. Elwin ise pis pis sırıtarak altınlara bakıyordu. Konuşmaya başlayan Elwin ise kendisinin Yamyam adasının lideri olduğunu ve bize yalan söylediğini anlattı. Gemideki kişileri ise birer köle olarak kullanacağını, ancak gelenekleri gereği lider ve varislerini yemeleri gerektiğini söyledi. Yaman koca adam yenmenin dehşetini düşünürken Elwin varisi kimdir diyerek bağırdı. Kimseden ses seda çıkmadı. Pisburun kuyruğunu kıstırmış ve arkalara saklanmıştı. Ancak birden Hıçkırık benim diyerek ayağa kalktı. Yaman koca adam bu manzara karşısında o dik duruşu ve fedakarlığı için oğlu ile gurur duydu. Ne cesaretli bir lider diyerek içinden geçirdi. İşte sizlere hikaye başında bahsettiğim olay buradan başlıyor. Bir liderin zor zamanlarda ortaya çıktığı ve halkını düşündüğü zamanlar liderdir. Yoksa refah zamanında herkes güllük gülistanlık geçinebiliyor zaten. Elwin sözde üzülerek Hıçkırık'a yemek olacaksın derken dişsiz aniden saldırmaya başladı. Sendeleyen ve ortam karmaşaya döndüğünde Vikingler karşı saldırıya geçti. Bu esnada ise elindeki meşale şarapların üzerine düşmüş ve alev almaya başlamıştı. Gemi yanıyordu. Herkes kaçmaya çalışırken gemi paramparça olmuş, Hıçkırık, dişsiz ve balık bacak kapana kısılmıştı. Gemi ters dönmüş ve içeride biraz da olsa hava birikmişti. Buradan nefes alsalar da gemi batıyordu. Aniden bir tıkırtı geldiğini fark eden balık bacak
ilerisinde Alvin'in de aynı gemide olduğunu fark etti. Altınları arıyordu. Resmen kafayı sıyırmış gibiydi. Dibe vardıklarında da hava çok az kalmıştı. Hıçkırık dişsize suyun yüzeyine varabilecekler mi diye bir kontrol etmesini istedi. Dakikalar sonra gelen dişsiz durumun hiç iyi olmadığını ve suya çıkmanın imkansız olduğunu, ancak yakında bir mağara olduğunu söyledi. Üçü beraber mağaraya doğru yüzdüler. İçeride bolca hava vardı. Bir de devasa bir kapı. Kapıda ise şunlar yazılıydı: Feci Nemrut Sakal'ın hazinesi. İçeriye girdiklerinde ise çil çil altınlar, kılıçlar, yakutlar vardı. Elvin'in gözü dönmüştü. Hıçkırık ise nasıl çıkacağını düşünüyordu. Elvin ise Hıçkırık'a kılıç çekerek "Yardım edeceksiniz, etmezseniz öleceksiniz" diye söyledi. Bu esnada kılıç Hıçkırık'ın bedenini çiziyordu. Başladılar kapışmaya. Kılıcı olmayan Hıçkırık'a dişsiz paslı bir kılıç verdi. Sağ eli çıkık olduğu için de sol elini kullanarak kılıcı savuruyordu. Balık bacak inanılmaz bir şekilde Hıçkırık'ın kılıç savurmasını hayret etti. Çünkü nasıl bir kazma olduğunu biliyordu. Meğerse Hıçkırık solakmış. Hayatta böyledir bazen. Bazı konuları o kadar çok zorlarız ki aslında farklı şeyler deneyerek yeteneklerimizi keşfedebiliriz. Bu yüzden denemek en iyi öğretidir. Kendimize ait olan konfor ortamından çıkarak bir macera yaşayabilir, güzel anılar biriktirebiliriz. Bu yüzden denemek ve cesaret esastır. Her ne kadar Hıçkırık bunu zor yolla öğrenmiş olsa da kendini koca bir adama karşı savunuyordu. Tüm bunlar yaşanırken altınlar aniden hareket etmeye başladı. Dökülen ganimetin altında devasa bir yaratık çıktı. Ahtapot benzeri bu yaratık Elvin'i yakalamış ve yaratığın midesine doğru bir yolculuğa çıktı. Ne acı bir son. Kendi hayatı için insanları yiyen bir insanın başka biri tarafından yenerek hayatına son verilmesi. Hıçkırık ise hiç kıpırdamadan duruyordu. Belki fark etmez düşüncesi aklından geçerken onu yakalamış ve havaya kaldırmıştı. Ahtapot "Ne leziz bir yemek" derken Hıçkırık "Ben leziz değilim" diyerek cevap verir. Ahtapot şaşırmıştır. Konuşan bir insan. Daha doğrusu onu anlayıp ejderha dili konuşan birini görünce şaşırmıştır. Küçük bir sohbetin sonunda Hıçkırık'ı yiyecekken dokungaçlarından birini kendi göğsüne çeken Hıçkırık, ahtapotun zehrini kendisine sıkmasıyla son bulur. Çünkü yıllardır bu karanlık yerde ahtapot dokungaçlarının hissiyatını kaybetmiş, kendisine batan iğneyi fark etmemiştir. Bu işin sonucunda ölen yaratık ile hazineye sahip olmuşlardır. Ancak bu hazinenin halkına iyi gelmeyeceğine kanaat gererek balık bacaktan söz alıp kimselere bunu söylemeyeceklerine dair yemin ettiler. En azından şimdilik. Çünkü bu hazineye ve liderliğe daha hazır olmadığını düşünmektedir. Bunu söyleme sebebim ilk bölüm izleyenler anlayacaktır. Bir liderin geçtiği yolları, kaderindeki ona çizilen yolun Hıçkırık'ın başına neler getirdiğini anlatmakta. Bu yüzden başınıza gelen olaylara kötü gözle değil, bir şeyler öğrenmeye bakarak çıkarım yapın. Olaya devam edecek olursak, ejderhaların boyunlarının altında dokungaçlar vardır. Bunlar suda saf oksijen üretir. Her ikisi de Hıçkırık ve balık bacak sonsuz oksijen üreten bu yaratıkla beraber suyun yüzeyine doğru çıkarlar. Yorgun argın olan bu kahramanlar ada sakinleri tarafından büyük coşku ile karşılanır. Çünkü öldü gözüyle bakıldığı gibi Yaman koca adamın varisi olmayacaktır. Şenlikler eşliğinde eğlenirken o devasa hazineden aldıkları paslı kılıçın içinde bir not bulurlar. Notta şu yazılıdır: "Bu en sevdiğim kılıcı gerçek varisime bırakıyorum. Çünkü fırtına biçer hep biraz sola çekiyordu ve en iyi her zaman en bariz olan değildir. Benim olduğundan daha iyi bir lider olman dileğiyle. Feci Nemrut Sakal." Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.